Bu sabah uyandığında dün gece uykuya dalan kişiyle tamamen aynı insan olduğuna yemin edebilir misin? Yani açıkçası çoğumuz gözümüzü açar açmaz aynaya bakıp evet benim diyoruz. Hiç düşünmüyoruz bile bunu. Aynen öyle. Çok otomatik bir şey. Ama hani bedenindeki o trilyonlarca hücre sürekli ölüp yenileniyor ya. Düşüncelerin, inançların, ruh halim falan durmadan değişiyor. Kesinlikle aslında fiziksel olarak dünkü sen değilsin. Doğru. Peki ya şey olsa, gece sen uyurken beynindeki tüm anılar kusursuz bir kopyaya aktarıldıysa ve o an yatakta yatan orijinal sen aslında yok olduysa, Vav, bu gerçekten ürkütücü bir senaryo. değil mi? Gözlerini açan kişinin sahte bir kopya değil de gerçekten sen olduğunun garantisi ne o zaman? İşte bu derinlemesine incelemede felsefenin ve bilişsel bilimin o sisli sularına dalıyoruz seninle. Harika bir konu. Çünkü o sağlam zannettiğimiz kimlik temeli biraz kazıyınca hemen sarsılmaya başlıyor. Aynen, bugünkü tek bir görevimiz var aslında. İnsanlık tarihinin o en baş döndürücü sorusunu çözmek, seni tam olarak sen yapan şey nedir? Ve zaman içinde aynı kişi olarak kaldığını nasıl iddia edebilirsin? Çok iddialı bir görev. Nereden başlıyoruz? Ufak bir kural hatırlatmasıyla başlayalım hemen. Önümüzde devasa bir materyal yığını var. İnanılmaz düşünce deneyleri, nöroetik tartışmaları, güncel araştırmalar falan. Evet, bir sürü şey okuduk bunun için. Hı hı. Ama bugün hiçbir yazar, filozof veya kurum adı verip işi böyle sıkıcı akademik bir makaleye dönüştürmeyeceğiz. İsimlere veya tarihlere takılmadan doğrudan bu sarsıcı fikirlerin kendisine odaklanacağız. Sadece fikirler ve onların bizi götürdüğü o rahatsız edici sonuçlar yani. Harika bir rota. O zaman hemen en temel, en klasik argümanla başlayalım diyorum. Kimliğin hafıza üzerinden inşası tezi var ki, mesela dinleyicimiz şöyle bir anlığına hayal et. Bir kediyi dün birini tırmaladığı için mahkeme salonuna çıkarıp yargılıyorsun. Şaka gibi. Ya da elindeki sütü döken 6 aylık bir bebeği hani ne yaptığını iyice düşünmesi için köşeye gönderiyorsun. İkisi de kulağa tamamen saçma geliyor. Hatta komik. Çünkü ortada eylemi sahiplenecek bir bilinç yok ki. Hı hı. Neden saçma olduğunu biraz daha eşeleyelim o zaman. Bir yargıç kediye ceza veremez çünkü kedi şey demez. Dün o adamı tırmaladım çünkü bana kötü baktı falan demez. Evet, kedi böyle bir bağlantı kuramaz. Bebek de aynı şekilde sütü döktüm çünkü sinirliydim diyemez. Geçmişiyle birinci tekil şahıs düzeyinde bir bağ kuramıyorlar. Tamam, buradan çıkan sonuç şu o zaman. Ahlaki sorumluluk ve aslında kimliğimizin ta kendisi geçmişi hatırlayabilme kapasitemizi sıkı sıkıya bağlı. Evet, hafıza teorisinin özü bu zaten. O zaman hadi bunu biraz açalım. Benliğimizi bir bilgisayarın donanımı, hafızamızı da o bilgisayarın içindeki işletim sistemi ve veriler olarak düşünürsek, Çok iyi bir analoji. biz o diske format attığımızda, içindeki tüm verileri sıfırladığımızda, masada duran o metal yığını hala aynı bilgisayar mıdır? Yoksa içindeki her şey silindiği için artık yepyeni, 0 kilometre bir varlık mı olmuştur? İşte burada büyüleyici olan şey şu. O sabit disk analojisi meseleyi görselleştirmek için çok güçlü bir araç. Fakat mantıksal olarak mikroskop altına yatırdığımızda felsefi düzlemde nasıl paramparça olduğunu görmek inanılmaz. Nasıl parçalanıyor ki? Çok mantıklı gelmişti bana. Çünkü hafıza teorisi ilk bakışta o kadar sezgisel gelir ki çoğumuz sorgulamayız bile. Ben bensem dünü hatırladığım içindir deriz. Ama bu teori çok meşhur cesur subay paradoksuyla tam anlamıyla ölümcül bir darbe alıyor. Nedir o cesur subay olayı? Dinleyicimiz bunu kendi hayatın üzerinden düşünmeni istiyorum. İlkokulda çok büyük bir yaramazlık yaptığını ve öğretmenden ceza aldığını hayal et. O çocuk sensin. Tamam, o ceza anı zihnimde oldukça net diyelim. Güzel. Yıllar geçiyor, büyüyorsun ve 20'li yaşlarının sonunda cesur, parlak bir subay oluyorsun. Savaşta da büyük bir kahramanlık gösteriyorsun. Subayken o ilkokulda aldığın cezayı çok net hatırlıyorsun hala. Arada kesintisiz bir hafıza bağı var yani. Aynen öyle. Dolayısıyla matematiksel olarak subay eşittir çocuk diyebiliyoruz. Burada bir sorun yok. Mantıklı. Anılarım beni o güne bağlıyor çünkü. Fakat yıllar yine geçiyor. Artık 80 yaşında, madalyalarla dolu emekli bir generalsin.
General olarak gençliğinde savaşta gösterdiğin o büyük kahramanlığı dün gibi hatırlıyorsun. Yani general eşittir subay. Tamam, bağ devam ediyor işte. Ancak yaşlılık bu ya. 80 yaşındaki o halin ilkokulda ceza alan küçük çocuğu tamamen geri dönülmez biçimde unutmuş durumda. Şimdi matematiğin o soğuk kurallarına bakalım. Eyvah, denklem karışacak. Eğer A yani general B'ye yani subaya eşitse ve B de C'ye yani çocuğa eşitse mantığın temel bir kuralı olarak A C'ye eşit olmak zorundadır. Yani general eşittir çocuk. Ama bir dakika, general çocuğu zerre kadar hatırlamıyor ki. Aradaki o çok güvendiğimiz hafıza bağı tamamen kopmuş durumda. İşte paradoks tam olarak bu zaten. Hafıza koptuğu için kimlik denklemi çöküyor. Eğer bizi biz yapan şey sadece hafızaysa, o zaman generalin o çocuk olmadığını söylemek zorunda kalırız. Ama aynı fiziksel bedenden, aynı kesintisiz biyolojik yaşam çizgisinden bahsediyoruz. Bu çok saçma. Kesinlikle. Yani kimliği sadece anılara bağlamak, insan hayatının bütünlüğünü inkar etmek anlamına geliyor. Üstelik bu hafıza teorisinin içinde çok daha sinsi, çok daha temel bir mantık hatası da var. Ne gibi bir hata? Döngüsel mantık hatası diyorlar buna. Şöyle düşün, benliğimi kanıtlamak için hafızamı kullanıyorum. Ama bir anının gerçekten bana ait, sahte olmayan bir anı olduğunu kanıtlamak için o anıyı yaşayan kişinin zaten ben olduğunu en başından biliyor olmam gerekiyor. Evet. Bu tıpkı şey gibi, kendi kimlik kartının sahte olmadığını kanıtlamak için polis memuruna yine aynı kimlik kartını göstermeye benziyor. Ortada hiçbir dış kanıt yok. Çok isabetli bir benzetme oldu. Kimlik hafızanın bir ürünü olamaz çünkü hafıza zaten var olan bir kimliğin üzerine inşa ediliyor. İşletim sistemi olmadan veriyi bilerek kaydedemezsin sonuçta. Doğru. Eğer hafızı kendi kendini doğrulayamıyorsa ve tek başına bu devasa kimlik yükünü taşıyamıyorsa, o zaman donanıma dönmek zorundayız. Yani fiziksel bedenimize, bilincimizin tahtı olan beynimize falan. Mantıklı olan o gibi duruyor. Peki ya o donanım parçalanırsa? Fiziksel beynimiz tam ortadan ikiye bölünürse ne olacak? Dinleyicimizin sınırlarını gerçekten zorlayacak o meşhur beyin bölünmesi düşünce deneyine girelim bence burada. Ah evet, zihnin sınırlarını test eden, kimlik algımızı kökünden sarsan en radikal senaryolardan biri bu. Dinleyicimiz, şimdi seni bir anlığına sedyeye alalım. Ölümcül bir bedensel hastalığın var ama beynin tıkır tıkır çalışıyor, sapasağlam. Hı hı. Aynı gün iki kardeşinin talihsiz bir kazada beyin ölümleri gerçekleşiyor fakat onların da bedenleri sapasağlam. Doktorlar o inanılmaz ameliyatı yapıyorlar. Senin kafatasını açıp beynini çıkarıyorlar, sağ ve sol yarımküre olarak tam ikiye ayırıyorlar. Ürpertici gerçekten. Sol yarımküreyi birinci kardeşinin bedenine, sağ yarımküreyi ikinci kardeşinin bedenine naklediyorlar ve ameliyat kusursuz geçiyor. İki beden de gözlerini açıyor. İkisi de tamamen senin anılarına, senin mizah anlayışına falan sahip. Aynen öyle. İkisi de masadan kalkıp, "Oh be, ameliyattan sağ çıktım, ben benim," diyor. Hangisi sensin? Geleneksel kimlik anlayışına göre içinden çıkılmaz bir kabus bu. Ya benim burada çok ciddi bir itirazım var ama. İşte işlerin gerçekten ilginçleştiği yer burası. Ben aynı anda iki farklı kişi olamam. Bu mantığa aykırı bir kere. Neden olamayasın? Eğer uyanan birinci kişi bensem ve uyanan ikinci kişi de bensem, o zaman matematiksel olarak o iki kişinin de birbirleriyle aynı insan olması gerekir. Ama farklı bedenlerdeler yahu. Belki taburcu olduktan sonra biri diğerine borç para verecek, ödemediği için kavga edecekler falan. İki farklı hayat yaşayacaklar. Nasıl ikisi de ben olabilir? Haklı bir isyan aslında. Ancak felsefe burada çok büyük bir paradigma sıçraması yapıyor. Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, o ya hep ya hiç mantığıyla çalışan katı kimlik anlayışımız bu senaryoda tamamen iflas ediyor. Ya hep ya hiç derken? Yani bizler bir kişinin ya %100 sen olduğuna ya da hiç sen olmadığına inanmaya programlıyız. Ama ya kimlik dediğimiz şey siyah ve beyazdan ibaret değilse, ya psikolojik bağlar, inançlar, karakter özellikleri dereceler halinde var olabiliyorsa? Dereceler halinde var olmak ne demek ya? Bir insanın %60 ben olması gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Aslında evet, tam olarak bundan bahsediyoruz.
Ve buradan o sarsıcı, radikal sonuca varıyoruz. Belki de kişisel kimlik dediğimiz şey, yani zaman içinde birebir aynı kişi olma takıntımız o kadar da önemli değildir. Bir saniye bekle. Kimliğimizin önemli olmaması fikrine biraz daha açmanı isteyeceğim. Bir insan için kendisi olmaktan daha önemli ne olabilir ki hayatta? Asıl önemli olan şeyin teknik olarak birebir aynı kişi kalmak değil, psikolojik süreklilik olduğu savunuluyor kaynaklarda. Şöyle düşün, beynin ikiye bölündü. Geleneksel teoriye göre sen ameliyat masasında öldün. Çünkü uyanan o iki kişi teknik olarak sen değilsin. Aynen. Ama dürüst olalım, senin hayallerini, senin korkularını, çocukluk anılarını falan taşıyan iki farklı canlının hayatına devam etmesi, karanlık bir mezarda çürüyüp gitmekten, yani sıradan bir ölümden çok daha iyi bir hayatta kalma senaryosu değil mi? Hmm. Evet, düşündüğümde kesinlikle daha iyi bir senaryo. Demek ki hayatta kalmak ile aynı kişi kalmak kavramlarını birbirinden ayırmamız gerekiyor burada. Kesinlikle ayırmamız gerekiyor. Yani ihtiyacım olan şey adımın ve TC kimlik numaramın devam etmesi değil, içsel dünyamın bir yerlerde yaşamaya devam etmesi. Tam üzerine bastın. Psikolojik mirasın bir bedende yaşamaya devam ediyorsa, o bedenin kimliği teknik olarak seninle eşleşmese bile sen hayatta kalmışsındır bir nevi. Anladım. Eğer fiziksel beynin o ıslak, etli dokusu asıl önemli olan şey değilse ve tek önemsediğimiz şey içindeki bilginin, psikolojik verilerin devamlılığıysa, o zaman donanımı tamamen devreden çıkarıp işi sadece veriye indirgeyebilir miyiz? İşte bu soru bizi o meşhur uzay bilim kurgusuna, ışınlanma merkezi paradoksuna getiriyor. Ah, evet, o efsane deney. Dinleyicimizi hemen o merkeze götürelim. Dünyadasın ve Mars'a bir iş seyahatine gitmen gerekiyor diyelim. Aylarca uzay mekiğinde sürünmek yerine gidip ışınlanma merkezinden bir bilet alıyorsun. Çok pratik. Kabine giriyorsun, düğmeye basılıyor, makina bedenindeki trilyonlarca hücrenin, o nöronların arasındaki karmaşık sinaps ağlarının falan milimetrik haritasını çıkarıyor. Yani bütün verini okuyor aslında. Aynen okuyor, sonra dünyadaki o orijinal bedenini anında yok ediyor, buharlaştırıyor. Bu veri ışık hızıyla Mars'a iletiliyor. Mars'taki istasyonda yeni atomlar kullanılarak senin birebir atomu atomuna kusursuz bir kopyan inşa ediliyor. İşlem tamam. Makinenin kapısı açılıyor, dışarı adım atıyorsun. Dünyada o makineye girdiğin anı, kalp atışlarını, korkularını falan dün gibi içeriden bir hisle hatırlıyorsun. Mars'ta kahveni yudumlarken vay canına ışınlanmak harikaymış diyorsun. Soru şu o zaman. Mars'taki o kişi gerçekten sen misin? Yoksa sen dünyadaki makinede parçalarına ayrıldığında öldün mü? Ve Mars'taki adam senin anılarını çalan mükemmel bir sahtekar mı sadece? Yani dinleyicimiz muhtemelen tabii ki o benim hislerim aynı diyecektir. Ta ki işin içine o meşhur yan kol senaryosu girene kadar. O zaman bu rüya tam bir kabusa dönüşüyor. Ya dünyadaki makine arızalanırsa? Veriyi başarıyla Mars'a gönderir, kopyan Mars'ta gözlemlerini açar ama makine dünyadaki orijinal bedenini yok edemezse? Eyvah eyvah. Kapı dünyada da açılıyor, dışarı çıkıyorsun. Sistem hata verdi, imha işlemi iptal edildi diyorlar sana. Şimdi hem dünyada sen varsın hem de Mars'ta kopyan var. İkiniz de ben benim diye bağırıyorsunuz. Matematiksel çöküş geri döndü desene. Aynen öyle. Ben bunu bilgisayarlardaki dosya kopyalama mantığına benzetiyorum biraz. Işınlanma şirketi sana bir kes ve yapıştır işlemi satıyor aslında. Oradan kesilip buraya yapıştırılacaksın. Ama makine bozulduğunda bunun aslında bir kopyala ve yapıştır işlemi olduğunu dehşetle fark ediyorsun. Kopyala yapıştır yapıldığında orijinal dosyanın silinmesi, yani senin ölümün, yeni dosyanın varlığını nasıl etkiler ki? Çok doğru bir mantık. Eğer Mars'ta uyanan o yeni beden, orijinal beden dünyada yaşamaya devam ederken sen olamıyorsa, dünyadaki bedeni sonradan bir lazerle yok etmen, Mars'taki kopyayı birdenbire sihirli bir şekilde sen mi yapıyor? Bu çok saçma. Benim dünyadaki ölümüm, Mars'taki bir bedenin felsefi statüsünü nasıl değiştirebilir ya? Olayın absürtlük seviyesini harika özetledim bence. İşte tam bu noktada felsefenin o ağır toplarından biri olan fizikselizm devreye giriyor kaynaklara göre.
Fizikselizm mi? Neymiş o? En basit haliyle anlatalım. Sen etinden ve kimyandan başka hiçbir şey değilsin diyor bu yaklaşım. İçinde bedenden bağımsız süzülen sihirli bir ruh veya mistik bir öz falan yok. İnsan sadece belirli bir düzende organize olmuş malzemelerden ibarettir. Yani mesele malzemenin kendisi değil, o malzemenin nasıl dizildiği, tarifi. Doğru mu anladım? Tam olarak öyle. Eğer elinde kusursuz bir kek tarifi varsa ve sen o keki tamamen farklı un ve şeker kullanarak ama tarife birebir uyarak yeniden pişirirsen, o kek aynı kektir diyorlar. Mantıklı bir bakış açısı. Fizikselistlere göre dünyadaki karbon atomlarının Mars'takilerden hiçbir farkı yok zaten. Önemli olan o dizilim, o bilgi deseni. Mars'taki kişi içeriden bakıldığında tamamen senin hayatını yaşadığını, hayatta kaldığını hissedecektir. Ortada bir sahtekar yok. Sadece desenin yeni bir mekanda devam etmesi var. Buna da psikoloji pindirgemecilik diyorduk sanırım, değil mi? Hafıza dosyalarından ibaretsem, neden fiziksel bir dünyaya ihtiyaç duyuyorum ki? Sadece bir bedenimin olmasına neden gerek var? Nereye varacağını çok iyi biliyorum şu an. Tüm bu verileri, bu elektrik sinyallerini kusursuz bir bilgisayar simülasyonunda da çalıştırabiliriz sonuçta. Gerçek dünyaya ihtiyacımız var mı sence? Bizi o efsanevi deneyim makinesi düşünce deneyine getirdin. Bu, bir önceki argümanın sınırlarını test etmek için yaratılmış muazzam bir laboratuvar aslında. Dinleyicimiz, şimdi kendini devasa bir teknoloji laboratuvarında hayal etmeni istiyorum. Karşında içi besin sıvısıyla dolu bir tank var. Matrix gibi biraz. Evet, Nobel ödülü alıyorsun, hayatının aşkıyla hiçbir kavganın olmadığı kusursuz bir ilişki yaşıyorsun mesela. Her gün zirvedesin. Üstelik makineye bağlandığın an bunun bir simülasyon olduğunu da unutacaksın. Her şey sana kanter içinde kalacak kadar gerçek gelecek. Mükemmel ütopya. Şimdi soruyorum sana, hayatının geri kalanını bu tankın içinde, bu makinede geçirmeyi kabul eder miydin? Peki tüm bunlar ne anlama geliyor sence? Yani eğer insanların hayattaki yegane amacı haz almak, mutlu olmak ve acıdan kaçmaksa, bütün insanlığın şu an koşa koşa o makineye girmesi gerekmez miydi? Girmem. Tankta süzülen bir et parçası olma fikri tüylerimi diken diken ediyor açıkçası. Çoğu insan girmeyi reddediyor zaten. Neden böyle hissediyorum peki? Sırf haz almak veya acıdan kaçmak tek amacımızsa, madem tüm deneyimlerimiz beynimizdeki o kimyasal reaksiyonlardan ibaret ve makine bunu kusursuzca veriyor, o zaman bu direncin sebebi ne? Kaynaklardaki bulgulara göre bunun arkasında 3 devasa neden yatıyor. Birincisi, bizler bir şeyleri sadece deneyimlemek veya hissetmek değil, onları gerçekten eyleme dökerek yapmayı isteriz. Dağın zirvesine tırmanmış gibi hissetmek yetmez bize. Ayaklarımızın o kayalara gerçekten değmesini arzularız. Anladım. Yani simülasyonda eylem yok, sadece edilgen bir kabulleniş var. Bir illüzyon. Kesinlikle. İkincisi de şu, biz sadece bir tankta haz bombardımanına tutulan şekilsiz bir et yığını olmak istemeyiz. Biz belirli bir karaktere sahip olan, zorluklar karşısında cesaret veya nezaket gösteren biri olmak isteriz. Makina senin yerine her şeyi kusursuz yaptığında ortada bir karakter inşa edecek sürtünme kalmıyor ki. Sen sadece pasif bir izleyiciye dönüşüyorsun yani. Kendi hayatının filmini VR gözlükle izleyen biri gibi. Aynen öyle. Ve üçüncüsü, belki de en vurucu olanı, biz insan yapımı olmayan, derin ve hakiki bir gerçeklikle temas kurmak isteriz. Bir simülasyon ne kadar ikna edici olursa olsun, içten içe onun birileri tarafından kodlandığını, sınırların yapay olduğunu bilme ihtimali bile bizi dehşete düşürür. Yani bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Evet, mutluluk tek değerimiz değildir. Neyin gerçek olduğu, hissimizden tamamen bağımsız bir ağırlığa sahiptir. Gerçekliğin o soğuk ağırlığına her zaman muhtacız diyorsun yani. Ancak burada bir dakika durmak istiyorum ben. Bu uzay ışınlanmaları, bölünmüş beyinler, tanklardaki elektrotlar falan, bütün bunlar ufuk açıcı bilim kurgu senaryoları sonuçta. Öyleler, evet. Fakat laboratuvardan çıkıp sokağa, bugünün dünyasına döndüğümüzde bir simülasyona girmeden de benliğimizi kimyasal ve biyolojik yollarla değiştirmeye zaten başladığımızı görüyoruz bence. Hem de her sabah kahvaltıdan sonra yuttuğumuz mini kaplarla yapıyoruz bunu.
İşin nöroetik boyutuna giriyoruz şimdi. Günümüzdeki o kozmetik psikofarmakoloji tartışmaları gerçekten mayın tarlası gibi. Değil mi? Eskiden estetik cerrahiyle burnumuzu falan değiştirirdik. Bugün SSRI'larla yani antidepresanlarla, oksitosin spreyleriyle doğrudan kişiliğimizi, ruh halimizi, empati yeteneğimizi şekillendiriyoruz. Burnunu değil, ruhunu estetik ameliyata sokuyorsun resmen. Çok doğru bir tespit. Özellikle suç adalet sistemindeki tartışmalar inanılmaz boyutlarda. Bir yargıcın şiddet eğilimi olan bir suçluyu hapse atmak yerine beynindeki saldırganlık merkezini baskılayan haplar içmeye mahkum ettiğini düşün mesela. Toplumu korumak için bir nevi beyin kimyasına zorla müdahale etmek yani. Aynen. Toplumun güvenliğiyle bireyin zihinsel otonomisi arasındaki o korkunç çatışma bu işte. Suçu önlemek adına bireyin kendi zihni üzerindeki egemenliğini yok edebilir misin? Zihinsel mahremiyetin ihlali tehlikesi var burada. Beni asıl ürküten felsefi boyutu şu ama. Diyelim ki ben bu hapları kendi isteğimle alıyorum. Çok öfkeli bir insanım ve öfkemi tamamen yok eden o ilacı yutuyorum. Beyin kimyamı bu derece köklü değiştirdiğimde aslında o eski, öfkeli benliğimi yavaş yavaş öldürüp aynı bedenin içine yeni ve yapay birini yerleştirmiş olmuyor muyum? Hapı yutan benim ama hapı yuttuktan sonra uyanan kişi hala ben miyim? İşte bu harika soru. Sohbetimizin başındaki o dar hafıza teorisine dönüp onu son kez yıkmamızı sağlıyor aslında. Çünkü kaynaklar bize gösteriyor ki benlik dediğimiz şey sadece anı deposundan ibaret değil. Nasıl yani? Hafızadan başka neyimiz var ki? Araştırmacıların Alzheimer hastaları üzerinde yaptıkları çok çarpıcı çalışmalar var. Bir hasta geçmiş anılarını tamamen sildiğinde bile ailesi o kişinin hala aynı insan olduğunu hissedebiliyor bazen. Biliyor musun neden? Neden? Geçmiş gidince geriye ne kalıyor ki? Çünkü hastaların ahlaki özellikleri, mesela cömertliği veya nezaketi vurgulandığında o benlik hissi korunabiliyor. O kişinin özündeki ahlaki pusula çalışmaya devam ediyor. Bu da bize kimliğin sadece geçmişi hatırlamak olmadığını kanıtlıyor. Vay canına. Yani sadece anılarımızdan ibaret değiliz. Kesinlikle değiliz. Kimlik, senin ahlaki eğilimlerin, bedensel duyumların ve hafızanın oluşturduğu inanılmaz karmaşık bir bütün. Bir notayı, mesela öfkeyi değiştirdiğinde bütün melodiyi etkilersin ama o senfoniyi tamamen yok etmiş olmazsın. Dinamik ve sürekli dönüşen bir yapıdan bahsediyoruz yani. Bu gerçekten çok rahatlatıcı bir düşünce aslında. Bence de öyle. Bu sohbetimizi toparlarken dinleyicimize dönmek ve tüm bu karmaşık fikirlerin günlük hayattaki karşılığını vurgulamak istiyorum. Neden tüm bu felsefi labirentler senin umurunda olmalı? Çünkü bugün evden çıkıp attığın her adımda aslında kimlik üzerine devasa bir iddiaya giriyorsun. Ne gibi mesela? Mesela biriyle sözleşme imzaladığında o borcu yıllarca ödeyecek kişinin seninle aynı insan olacağına bahse giriyorsun. Emekliliğin için para biriktirdiğinde o parayı harcayacak yaşlı insanın sen olacağına güveniyorsun. Çok doğru. Ya da geçmişte hata yapmış bir arkadaşını affettiğinde onun içindeki o kalıcı özün varlığına inanıyorsun. Zamanın ötesinde kalıcı bir sen ve kalıcı bir onlar olduğuna dair o görünmez bağa güveniyorsun yani. O görünmez süreklilik ipini kestiğimiz anda sorumluluk da insan ilişkileri de iskambil kağıdından bir kule gibi çöker zaten. İnsan deneyimini ayakta tutan o ipe muhtacız hepimiz. Aynen öyle. Peki bu derinlemesine dalışı kapatırken, daha önce tartışmadığımız ama her şeyi baş aşağı edecek yepyeni, sarsıcı bir soruyu zihnine bırakıyorum. Eğer bir gün teknoloji sana büyük acı veren ama karakterini derinden şekillendiren tek bir travmatik anıyı tamamen silme imkanı sunsaydı, Çok zor bir soru bu. huzur bulmak uğruna seni sen yapan o psikolojik sürekliliğin o küçük parçasını feda eder miydin? Yoksa tüm o acısına rağmen bütünlüğünü korumayı mı seçerdin? Üzerine düşünmeye değer doğrusu. Gelecek sefere kadar zihnine iyi bak.